Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. eFootball 2025 oyundaki tüm gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü gelenler olsun, yarın gelecekler ve önümüzdeki Perşembe bizlere beklenenler neler? Bu videomuzda onlara bakalım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe gününden başlayalım. Perşembe günü Milan kampanyası başladı. Beklenen bir şeydi. Çarşamba günkü videomuzda da bekliyoruz Milan kampanyası ile alakalı bir şeyler demiştik ama herhangi bir oyuncu hediyesinde bulunmadı Konami. eFootball parası falan da vermedi. Armalar, parçalar hediye ediyor arkadaşlar. Bununla alakalı etkinlik geldi. Milan efsanelerine karşı oynayabiliyoruz. Zorluğu istediğimiz şekilde ayarlayarak bu kadroya karşı, Milan epiklerine karşı maç oynayabiliriz. Ve parçalar, armalar gibi hediyeler bulunuyor. Yanında keşke futbol parası gibi hediyeler de olsaydı. Ya da efsane şu kadrodan bir tane oyuncu onu vermez ama keşke verseydi Konami. Epik hediyelerini nadir zamanlarda veriyor. Mesela geçen sene yılbaşında değil ama ondan önceki yılbaşında Epic hediyesi vardı. Bu yıl içerisinde Beckenbauer Epic hediyesi vardı. Geçen senelerde Drogba paketinin yer aldığı bir Epic paketten yine oyunun yıl dönümüyle alakalı böyle Mayıs aylarında falan arkadaşlar zaman zaman Epic hediyeleri oluyor. Konami kolay kolay öyle yüksek seviyeli Epic futbolcu hediye etmemekte, nadir zamanlarda hediye ediyor. Bu kadroya karşı ama etkinlikte maç oynayabiliriz. Bir de oyuna her gün 4 gün boyunca üst üste canlı yayın mesajları geldi. Gün gün hediyelerimizi aldık arkadaşlar. Hatta ikişer tane alıyoruz. Bir mobil için bir de konsol için. 2 tane yayın linki var. Her ikisine de tıkladığımızda aynı hediyeyi veriyor. Örneğin 1000 futbol puanını 2 defa alabiliyorduk. Ve şu an 150.000 GP'lik mesajlar var. 2 tane mesaj var. Belki bir tanesine tıklamış olabilirsiniz. Diğerine de tıklayın. Her ikisinden de veriyor. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız varsa 300.000 GP buradan kazanılmakta. Perşembeye kadar da süresi bulunuyor. Bir kere alabiliyoruz. Aldığımız zaman bir daha vermemekte. Perşembe günü gelen etkinliklere baktığımızda kimliği alabildiğimiz, kazanmamızı sağlayan etkinlik 26 Aralık tarihine kadar da devam edecek. Önümüzdeki perşembe değil, bir sonraki perşembeye kadar bu etkinlik duruyor arkadaşlar. Ayrıca buradan yanlış hatırlamıyorsam 20.000 DP'de kazanıyorduk. Altın gol etkinliği kampanyadan dolayı geldi bu etkinliğimiz. Temalı etkinlik 50 futbol parası kazandığımız etkinlik Perşembeye kadar süreleri devam etmekte. 2 tane ortaklaşa maç etkinliği var. Tsubasa futbolcularla maç oynadığımız zamana karşı etkinlik. Bundan yine Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Player of the Week ücretsiz açma hakkı kazandığımız etkinlik Perşembeye kadar süresi bulunmakta. Bu hafta ligime Turam, Rui Costa ve Nakamura eklendi. Özellikle de Thuram ve Rui Costa'yı denemek isterseniz ligimde alıp 10 maçta olsa orada deneyebilir, test edebilirsiniz arkadaşlar. Player of the Week paketine baktığımızda da Musiala, Griezmann, Arda Güler ve Chelsea'den Sancho, yüksek seviyeli 4 tane isim bu pakette yer almakta. Futbol puanı mağazasına da baktığımızda sadece 2 futbolcu kaldı ve onlardan bir tanesi de bu perşembe günü, önümüzdeki perşembe günü kaldırılacak. Barcelona'dan Ford'u kaldıracaklar. İleride United turnuvası, Inter turnuvası başladığı zaman o zamanlar yine birer tane futbolcu eklenecektir arkadaşlar. O turnuvalara da var ama 16 Ocak'tı yanlış hatırlamıyorsam, bundan sonraki turnuva Manchester United turnuvasıydı ve 16 Ocak tarihindeydi. O zaman United'la alakalı paket, mağaza, oyuncu gibi şeyler gelecek büyük ihtimalle. Perşembe günü gelen diğer paketlere baktığımızda uzun süreli 2 tane paketimiz var. Nico Williams'ı paket olsun. Diğer kıtalardan yer alan işte Valverde, Arjantin milli takımın kalecisi Emiliano Martinez gibi futbolcunun aldığı paket neredeyse 3 ay duracak arkadaşlar. 80 gün gibi süresi var. 2,5 ay bu paket yer alacak. Brezilya ilgili pakette 2 haftalık geldi. Bizim ligimiz Brezilya Ligi, bu tarz paketler genelde 2 hafta durmakta. Bir de epik paket geldi. 1 hafta değil süresi. Rumeli ilgili paket gibi arkadaşlar uzun süreli geldi. 26 Aralık tarihine kadar süresi devam ediyor. Milan kampanyasından dolayı Perşembe günü getirdiler ama herhangi bir ücretsiz açma hakkı bile vermedi. Ki Barcelona kampanyasında 3 epikli paketten açma hakkı verdiler ama 150 futbolcu içerisinden çıkarmak da imkansıza yakındı. Ayrıca bu kampanyada Perşembe günü 3. haftaya başlıyoruz. Önümüzdeki Perşembe bu kampanyada son haftaya başlayacağız. Ve bundan dolayı da son hediyelerimiz önümüzdeki Perşembe günü verilecek. Upamecano'yu alabileceğiz. Görevlerden şu an Upamecano'yu alamıyoruz. Kimliği mesela devreye soktular, alabiliyoruz. Upamecano da önümüzdeki Perşembe. Suarez de giriş hediyesi olarak Perşembe günü verilecek. Maç oynayarak Upamecano'yu alabileceğiz. Tsubasa animesindeki oyuncularla maç oynadığımız etkinlik son kez önümüzdeki Perşembe yine gelecek. Görevlerde alamadığımız hediyeleri önümüzdeki Perşembe günü artık alabileceğiz. Altın gol etkinliği Perşembe günü tekrardan gelecek. Buradan bir tane pozisyon antrenman programı, 20.000'de DP kazanıyoruz. Kimliği kazanmamızı sağlayan o 2 maçlı etkinlikten bir tane daha gelecek Perşembe günü. Oradan da DP ve Upamecano'yu kazanmamızı sağlayan görevi tamamlamış olacağız. Bir de arkadaşlar Cuma günü videosunu çekmiştim. Kullanılamaz menajerler ve oyuncular elinizde yer alabilir. Futbolu bırakan oyuncuların standart kartları, şu an herhangi bir takımda oynamayan isimlerin, örneğin Eden Hazard olabilir, Sergio Ramos,
Pepe, Burak Yılmaz, eskilere gittiğimiz zaman hala elinde olan arkadaşlarımız var. Bu tarz isimlerin normal kartları kullanılamaz oldu. Silemiyorduk. Cuma gününden itibaren artık bu isimleri silebiliriz. Eskiden bazı menajerler belki elinizde olabilir. Takım değiştirmiş, şu an takım çalıştırmayan. Onları silip GP'ye dönüştürebilirsiniz. Artık onları silebiliyoruz. Oyunda bugün biteceklere baktığımızda klasik pazartesi etkinlikleri, yarın yenileri gelecek. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik olsun. Bir de yapay zeka etkinliği, 30.000 GP gibi hediyeleri olan. Pazartesi günü Showtime paket gelmişti. Bu paketin de bugün son günü. Yarın sabah yeni paket gelecek arkadaşlar. Yarın gelecek epik futbolculara baktığımızda İspanya Ligi orta saha epik paketi geliyor. Iniesta, Figo, Xavi. Epik oyuncular olarak karşımızda olacak. Iniesta'da kendine has pas becerisi var. Luis Figo'da ise daha etkili orta yapmasını sağlayacak olan pike yapan orta becerisi var ki Luis Figo'nun pasları, falsoları da çok yüksek. Bir de pike yapan orta becerisiyle daha da etkili ortalar yapacak. Xavi'de öyle farklı bir beceri bulunmuyor. Tahminen seviyeleri nasıl olabilir arkadaşlar? Ben en az 105 gelir diye düşünüyorum. 3 futbolcu, 2 güçlendiricili, bir de oyunda çift güçlendirici menajerler de var mesela. 105'e çıkmaları gerekiyor. Oyunda seviyeler artık yükseldi. 106 olmazlar galiba ama 105 olurlarsa nasıl olabilirler? Şöyle bir bakalım istiyorum. Ben güçlendiricileri bu şekilde bastım. İkisine de bastım. 88 L Roman. Luis Figo'ya baktığımız zaman bu ayarlarda gelecek. Hızlanma çok yüksek. 90'ın üzerinde. Gayet güzel. Şut gücü. Luis Figo'nun diğer kartlarına da ceza sahası dışından etkili şutlar çekilebilmekte. Epic kartlarının öyle bir özelliği de var. Ben en son gelen Epic kartını çıkarmıştım. Çok iyi şutlar çıkıyor ceza sahası dışından. Öyle denemeler de yapmıştık hatta çıkardığımız zaman. Top kontrolü, top sürme hızı, sıkı top tutma. Buralar çok güzel. Oyunda da bunlar gerçekten önemli hücum futbolcuları için de. Paslar desek yüksekten pas 92, alçaktan pas 89, falso 90. Bir de pike yapan orta becerisi var. Olmasa bile çok iyi ortalar yapar bu adam. Bitiriciliği de 81. Fiziksel temas 70. Yani zayıf olduğu taraf kafa sıçrama. Mükemmel bir kanat futbolcusu. Farkındalığı falan da yüksek. Luis Figo'nun en iyi kartı karşımızda arkadaşlar. Açılım yapmayı düşünen ve çıkan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyelim. Iniesta'ya baktığımız zaman da ben bir 105'lik yaptım Iniesta'yı. Fantasista 2 şeklinde geliyor. Bir tane de ben bastım. Özellikleri bu şekilde. Top kontrolü, alçaktan pas, yüksekten pas, o değerleri iyi. Belki oralardan alıp başka yerlere de verilebilir. Bitiriciliği 81, falso 85. Hızlanmaya baktığımızda çok hızlı değil, düşük de değil. 85-82. Fiziksel yönden güçlü değil. Öyle pasları iyi olan, çalımı olan bir orta saha futbolcusu. Xavi'ye baktığımızda ben 105'te Xavi'ye verdim. 2 tane pasına verilmişti. Dedim ki orta saha futbolcusu biz bir düello verelim. Defansif orta saha olarak geliyor. Orkestra şefi oyun tarzına sahip. Özellikleri bu şekilde. Xavi'nin savunma mükemmel arkadaşlar. Pas da var. Fiziksel yönden de fiziksel temas 80 diyebiliriz. Sınırda kaldı. Belki güçlendiriciyi ona göre de basılabilir. Hızlanmada 83-81. Çok dengeli bir kart. Oyunun savunma kısmında da var. Paslarıyla oyun kurma kısmında da var. Şut gücü 84. Güzel bir kart olmuş Xavi için. Bu pakette yer alan diğer renkli kart isimler de bunlar. Seviyeler yarın sabah netlik kazanacak. O zaman da bakabiliriz arkadaşlar. Barcelona'dan burada Fermin Lopez var. Real Madrid'den de Cebalos'u görüyoruz. Son olarak Perşembe günü 2 Player of the Week paketi gelecek. Hem Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi hem Lig Player of the Week paketi. Bununla alakalı Salı günü olmadı, Çarşamba günü kimler gelebilir sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi en son geldiğinde geçen hafta ücretsiz açma hakkı veren etkinlik gelmişti. Umarız o devam eder. Konami pek Şampiyonlar Ligi'nden ücretsiz açma hakkı vermiyordu ama en son gelen Şampiyonlar Ligi'nde getirdi onu. Bakalım önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'nde de gelecek mi? Eğer gelirse o zaman kalıcı hale gelir. En azından hem oradan hem de diğerinden ücretsiz açma hakkı verilmiş olur. En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de o. Perşembe günü ilk bakacağımız etkinliklerden birisi de o olacak. Umarız her iki paketten de ücretsiz açma hakları verirler. Ligden veriyorlar genelde ama Şampiyonlar Ligi'nden pek vermiyorlardı. Dediğim gibi umarız önümüzdeki Perşembe verirler. Sizler de yorum ve görüşlerinizi, tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. Yarın sabah oyuncular geldiğinde de detaylı inceleyip bir paket açılımı gerçekleştiririz. Sizlere iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.